Burada gördüğünüz A4 kağıdı üzerinde lojik kapılar için oluşturduğumuz bir senaryo bulunmakta. Senaryonun hemen sağında ise senaryo ile ilgili açıklamalar ve uygulamanın nasıl kullanılacağı bilgileri yer alıyor. Solda yer alan bu kısım ise artırılmış gerçeklik yazılımımızın 3 boyutlu görsellerinin görüntüleneceği alandır. 3 boyutlu görselleri görebilmek için Aravet yazılımını yüklemiş olduğumuz mobil aygıtımızdaki Aravet logolu lojik uygulamasını başlatıyoruz. Uygulamamız açılır açılmaz 3 boyutlu lojik kapıların kağıt üzerinde belirdiğini görüyorsunuz. Şimdi bu kapılarla neler yapabileceğimize bakalım. Kapılarla aynı hizada yerleştirilmiş olan butonlara basarak kapılara ait olan giriş değerlerini değiştirebilirsiniz. Ya da kapıların tamamına uzaktan bakmak yerine yakınlaşarak her bir kapıyı tek tek de inceleyebilirsiniz. Bu şekildeyken de girişleri değiştirerek çıkışın ne olduğunu inceleme şansınız var. Böylece kağıt üzerinde bulunan lojik kapılara ait doğruluk tablolarındaki değerleri sağ ve sol kısımlardaki butonlardan programa giren öğrenci yine doğruluk tablosunda gösterilen çıkış değerlerini canlı olarak görebilmektedir. Yazılımla ilgili tüm işlerimizi tamamladıktan sonra çıkış yapmak için ekranın aşağısında bulunan çıkış butonuna basarak programdan çıkabiliriz. Projemizin asıl amaçlarından biri de klasik bir ders kitabını bile akıllı kitap haline getirebilmektir. Dikkat ederseniz yazılımımızı standart bir kitap üzerinde gezdirdiğimizde ekranda hiçbir şey görünmemektedir. Fakat yazılıma tanıtmış olduğumuz sahne kitap üzerine basılmış olsaydı yazılımımız burada da çalışabilecekti. Yazılımımıza tanıtılmış olan grafiği kitaba yerleştirdikten sonra grafik kırpılmış ve küçültülmüş olmasına rağmen gayet sağlıklı bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Yine burada da dilediğimiz gibi 3 boyutlu görsellerimize yaklaşabilir, uzaktan bakabilir ve girişleri değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi girişlere vermiş olduğum 0 ve 1 değerleri kitapta görünen grafikler üzerinde de değişmekte ve bunlara bağlı olarak çıkışları da görebilmekteyim. İstersem kapılara biraz daha yaklaşabilir ve giriş çıkış değerlerini daha net görebilirim. Yine programdan çıkış yapabilmek için alt kısımda bulunan çıkış düğmesine basıyorum. Elektronik alan için oluşturmuş olduğumuz senaryonun sol kısmında yine 3 boyutlu görsellerin görüntüleneceği alan bulunmakta. Sağ kısımda da senaryo ve uygulama ile ilgili bilgilendirme alanlarını ve üst kısımda ise projemize hibe desteği sunan Avrupa Birliği ve Hayat Boyu Öğrenme Programı logoları ile Aravet logomuzu görüyorsunuz. Elektronik yazılımımızı açmak için yine mobil aygıtımızın uygulamalar bölümüne girerek Aravet logolu elektronik yazılımımızı çalıştırıyoruz. Yazılım açılır açılmaz A4 kağıdının senaryo kısmında 3 boyutlu diyot devresinin belirdiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi diyotu oluşturan P tipi yarı iletken madde ile N tipi yarı iletken madde şu anda birbirlerinden bağımsız bir şekilde duruyorlar. En üstteki butonumuza bastığımızda yarı iletken maddeler birleşiyor ve diyot devredeki yerine oturuyor. İkinci butona bastığımızda ise devre anahtarı açılıyor ve diyot doğru polarma altında çalışmaya başlıyor. Eğer diyotumuza yakından bakarsanız yüzey birleşim bölgesinin iyice daraldığını ve elektron akışının başladığını görebilirsiniz. Üçüncü butona bastığımızda da bataryamız ters dönecek ve diyotun ters polarma altında çalışmasını göreceğiz. Bu durumda yüzey birleşim bölgesinin iyice şiştiğini ve elektron akışının gerçekleşmediğini görüyorsunuz. Böylece diyodun nasıl kesime gittiğini de görebilme şansımız oluyor. Bu sahnede bir de sanal butonumuz bulunmakta. Sol alt kısımda görmüş olduğunuz Türkiye Ulusal Ajansı'nın simgesi bir sanal butondur. Sanal butonun üzerine elinizi ya da parmağınızı götürdüğünüzde normalde içini görmekte olduğunuz diyodun kılıflı halini de görebilirsiniz. Son olarak da öğrenci dilerse 4. butonumuza basarak diyodun yüzey birleşiminden başlayarak doğru polarma ve ters polarma altındaki çalışma koşullarını tek bir animasyon olarak da izleyebilir. Böylelikle öğrenci diyodun çalışma prensibi ile ilgili aklına takılan her şeyi
istediği yakınlık derecesinden canlı olarak izleme şansına sahip olabiliyor. Hazırlamış olduğumuz son senaryoda ise bir dikiş makinesi görüyorsunuz. Çünkü proje ekibimizin yapmış olduğu çalıştaylar sonucunda tekstil alanı için oluşturulacak senaryoda dikiş makinesinde bobin değişiminin nasıl yapıldığını öğrencilere görsel olarak göstererek anlamalarına yardımcı olacak bir içerik geliştirilmesi uygun görüldü. Yine sağ tarafta uygulamaya ilişkin açıklamaları ve üst kısımda da projemizin Avrupa Birliği'nin ve Hayat Boyu Öğrenme Programı'nın logolarını görüyorsunuz. Mobil aygıtımızdaki Aravet logolu tekstil uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamız açılır açılmaz kağıt üzerindeki sahnede 3 boyutlu bir dikiş makinesinin belirdiğini görüyorsunuz. Dikiş makinemiz oldukça yüksek bir 3 boyutlu grafik olmasına rağmen kameramız kağıdın bir kısmını görebildiği sürece sorunsuzca makinenin her yerini yakından inceleme şansımız oluyor. Ekranımızda yer alan ilk butona basarak dikiş makinesini çalışır halde görebilme şansımız var. Hatta bu esnada kağıdı döndürmek veya dikiş makinesi etrafında kendimiz dönmek kaydıyla makinenin diğer yüzeylerini de görebilmekteyiz. Ekranımızdaki ikinci buton ise asıl amacımız olan bobin değişiminin nasıl gerçekleştiğini görebilmemizi sağlayan bir animasyonu başlatıyor. Gördüğünüz gibi boş olan bobin alt bölümdeki hazneden çıkarılarak yukarıdaki dolu bobin ile değiştiriliyor. Her zamanki gibi programdan çıkmak için aşağıdaki çıkış butonuna tıklıyoruz.